Eserlerinde ayrıntılarıyla tarif ettiği buluşlar ve makinelerin o sırada gelişmekte olan Avrupa sanayisine ilham kaynağı olduğu düşünülen, özellikle uzay, hava taşıtları ve denizaltılar hakkında yazılar yazmış. UNESCO'nun çeviri kitap veri tabanına göre dünyada en çok çevrilen ikinci yazar olan ve bilim kurgunun yazarı olarak anılan Jules Verne'ı tanıyor musunuz? Eğer tanımıyorsanız o zaman size şöyle söyleyeyim. Kendisi Denizler Altında 20.000 Fersah, 80 Günde Devralem ve Balonla 5 Hafta kitabının yazarı. Jules Verne'in kitaplarını bilsek de kendisini çoğumuz bilmiyoruz. İşte bugün sizlere Jules Verne'in hayatından bahsedeceğim. O zaman iyi seyirler. Fransız yazar Jules Verne 8 Şubat 1828'de Fransa'nın Nantes şehrinde doğdu. Kış aylarında yoğun trafikli bir liman şehri olan Nantes'te, yaz aylarında ise Loire Nehri kıyısında yelkenlileri ve gemileri izleyerek geçirdiği çocukluğu, seyahat ve macera üstüne hayallerini ateşledi. Jules Verne, kısa hikayeler ve şiirler yazdığı yatılı okul döneminin ardından 1846'da babasının işini devam ettirebilmek için hukuk öğrenimini görmek üzere Paris'e gitti. Jules Verne, Paris'e gittikten sonra kısa sürede hukuk diplomasını aldı, ancak bu süre içinde edebiyat hevesinin hukuka ilgisinden daha büyük olduğunu fark etti. Amcası aracılığıyla Paris edebiyat çevresiyle tanıştı. Şahsen tanıdığım Victor Hugo, Alexandre Dumas gibi yazarların etkisinde tiyatro oyunları kaleme aldı. Baba mesleğini devam ettirmek yerine tiyatro ve edebiyata yönelmesine kızan babası maddi desteğini kesince geçimini yazarak karşılamak zorunda kaldı. Yazarla arkadaşı müzisyen Louis Aristide Hignett ile birlikte tiyatro oyunları yazarak başladı. İlk tiyatro eseri 12 Haziran 1850'de sahnelendi. 1852 ile 1855 yılları arasında bir Paris tiyatrosunda sekreterlik yaptı. Komediler, operetler yazdı. Kısa hikayeler kaleme alıp dergilerde yayınlatmaya başladı. Çoğunu Paris'te çıkan Musée de Femi adlı dergide yayınladı. Amerikalı yazar Edgar Allan Poe'nun eserlerini okuduktan sonra onun büyük bir hayranı olan Verne, Poe etkisinde yazılar üretmeye başladı. Gemiyle dünyayı dolaşmış olan Fransız seyyah Jack Arago ile dost oldu. Dostluk ona Paris'ten daha geniş ve ilginç dünyalar hakkında yazılar yazması için ilham verdi. Fransa dışına hiç çıkmamış olsa da hayal gücünü kullanarak başka dünyaları anlattı. 1857'de iki kız çocuğu sahibi bir dul hanım olan Honorine de Viennemort ile evlendi. Eşinin borsacı erkek kardeşinin etkisiyle Paris Menkul Kıymetler Borsası'nda brokerlik yapmaya başladı. Ama ebedi çalışmalarına ara vermedi. 1859'da arkadaşı Aristide Hignett ile birlikte ilk defa Fransa'nın dışına çıkarak Britanya adalarını gezdi. Bu seyahatini notlarını İskoçya Seyahati adıyla romanlaştırdı. 1861 yazında aynı arkadaşıyla çıktığı İskandinavya seyahati eşinin doğum yaptığı haberinin gelmesi üzerine yarıda kaldı. Jules Verne'in 5 Ağustos'ta dünyaya gelen oğluna Michel adı verildi. Astronomi, meteoroloji ve fizyoloji ile ilgili deneyleri yakından takip ediyor ve coğrafya ile ilgileniyordu. Okuduklarına dayanarak o günlerde Avrupalılar için gizemli bir kıta olan Afrika'da balonla yapılan bir seyahat hakkında kitap yazmayı düşündü. O yıl Fransız fotoğrafçı Nader adını dev koyduğu bir sıcak hava balonu yapmaya çalışıyordu ve bu konu kamuoyunun çok ilgisini çekiyordu. Jules Verne kitabı üzerine çalışırken Nader ile tanıştı. Bu ilişki sayesinde romanı için gerekli teknik bilgileri edindi. Balonla 5 Hafta adlı bu eseri daha sonraki çalışmalarından izlediği biçimin temelini oluşturdu. ...1886'da evine döndükten sonra akıl hastası olan yeğeni tarafından vuruldu ve bu nedenle hayatının geri kalanında baston kullanmak zorunda kaldı. Tedavi için sürekli uğraştı. 1887'de yayıncısı Hester'ın ve ardından annesinin ölümü üzerine hayatının karamsar bir dönemine girdi.
1888'de siyasete atılan Jules Verne, Amiens Belediye Meclisi'nde görev aldı. Tiyatrolar, okullar ve şehircilik gibi kültürel sorunlarla ilgilendi. 1889'da belediye sirkini kurdu. 1892, 1896 ve 1900 dönemlerinde de meclis üyeliğinde yeniden seçildi. İlerleyen şeker hastalığı sonucu 1902'de kısmen görme yeteneğini kaybeden yazar 24 Mart 1905'te Amiens'teki evinde hayatını kaybetti. Amiens'te La Madeleine mezarlığına defnedildi. Ölümünden 2 yıl sonra mezarın başına bir heykeli dikildi. Yolculuk 1902 George Méliès, Jules Verne'in Muhteşem Dünyası 1958 Carol Zeman, Denizler Altına 20.000 Fersa 1954 Walt Disney, Dünyanın Merkezine Seyahat 1959 Henry Levin, Balonda 5 Hafta 1962 Aaron Allen, Kaptan Grant'in Çocukları 1962 Robert Stevenson. Ve ek olarak eski bir videom da olsa Ay'a yolculuk ile ilgili bir video çekmiştim. Onu da şuradan ulaşabilirsiniz. Gitmek isteyen bir grubun hikayesini anlatır ve tarihteki ilk sinema örneği olarak kabul edilir. Jules Verne eserlerinin Türkçe'ye çevrilip yayınlanmasının geçmişi 1875 yılını bulur. Harf devriminden sonra eserleri yeniden Türkçe'ye çevrilip yayınlanmıştır. En önemli Jules Verne çevirmeni Ferit Namık Hansoy'dur. 1940'larda Jules Verne eserlerini çevirmeye başlayan Hansoy, yazarın tam 50 eserini Türkçe'ye çevirmiştir. Aynı zamanda Jules Verne'in 20. yüzyılda Paris romanı kaleme aldıktan 130 yıl sonra yayımlanabilmiş bir eserdir. Verne bu kitabı 1863 yılında kaleme almış ama yayıncısı Hessel fazla karamsar olduğu gerekçesiyle yayımlanmaya reddetmiştir. Eserin kaybolduğu sanılan yazması 1990'da ailesi tarafından eski bir sandıkta bulundu. Eser 1994 yılında Fransa'da yayımlandı ve büyük ilgi gördü. Ve bunun yanı sıra Jules Verne, Osmanlı Devleti'ndeki Türk halkı ve toplumunu anlatan İnatçı Kerevan adında bir kitap yazdı. Kitabın konusu 2. Mahmut döneminde Osmanlı sınırları içindeki topraklarda geçer. İstanbul, Trakya, Balkan kıyıları ile Anadolu'nun ve Gürcistan, Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz sahilleri romanın geçtiği mekanlardır. Olaylar çok inatçı İstanbullu bir tütün tüccarı olan Kerevan Ağa'nın başından geçenler etrafında şekillenir. Verne'ün Kerevan Ağa'nın şahsında Osmanlı'yı tenkit ettiği düşünülür. Ayrıca Jules Verne romanda Osmanlı vatandaşlarının evlerinde kullandıkları geleneksel yakıta kadar birçok ansiklopedik bilgi de vermiştir. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun sonuna geldik. Bu tarz bilgi videolarından daha fazla istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açarsanız her cuma yükleyeceğim bilgi videolarını kaçırmazsınız. Birazdan sağ tarafta çıkacak uzay videosunu ve sol tarafta çıkacak soru cevap videosunu da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.